Herkese merhaba, nasılsınız? Sesim için kusura bakmayın, çok hastaydım. Bir haftadır hala iyileşemiyorum. Çünkü bende kronik faranjit var. İlk böyle 2-3 gün normal gripmiş gibi oluyor ama sonra birkaç gün çok ağır geçiyor. Bu da daha toparlanamamış halim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Şimdi size ne yapacağız? Böyle evde pratik olsun diye küçük bir tatlı önereceğim size. Ama sağlıklı bir tatlı olacak. Çocuklarınız yiyebilir, sizler yiyebilirsiniz. O yüzden keyifli. Ama bu tatlının malzemesi 2 tane malzemeden oluşuyor. Hatta bir tanesine belki şaşırabilirsiniz ya da belki daha önce bilenleriniz ya da denemiş olanlarınız vardır. Bayram özel. Bayramda ailelerinize yapabilirsiniz. Buğra söylemedim neden yaptığımı. Aa dedi, ne kadar güzel oldu. Ay, ne kadar güzel olmuş Ceyda. Bu ne ya? Çok güzel yapmışsın bunu. Tam benim istediğim tarzda bir tatlı derken tahmin et dedim. Sence bunu neyden yapmış olabilirim? Tabii ki işte başladı. İşte un vardır, yumurta vardır, evet çikolata var, bir şey var filan derken bulamadı. Malzemeyi söyleyince bayağı böyle bir şaşırdı. Size malzemeyi gösteriyor. Bir dakika. Bir merak uyandıralım ya. Hemen öyle gösterme. Dur. Ertesi gün de aldım. Keki ofise götürdüm. Bütün arkadaşlarıma denettirdim. Bilene de ödül vereceğim dedim. Ne çalışanlar ne ortaklarım hiçbiri ne malzemesi olduğunu, ana malzemenin ne olduğunu bilemedi. Siz de böyle bir bunu yaptıktan sonra oyun oynayabilirsiniz. Denettirin. Evet. Ne olduğunu tahmin etmeye çalışsın insanlar. Kimsenin tahmin edemeyeceğine %100 eminim. Bu arada malzemeleri göstermeden başlamadan önce de şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Gözlüğümün kodunu soruyorsunuz. Şöyle çektim. Okunmayacak ki. Okunmayacak mı? Okunmayacak tabii ki. Tamam, alta yazıyoruz bu sefer söz. Bir de demiş... Geçen sefer niye yazmadın? Unuttuk. Bir de demişsiniz ki işte Sephora çekilişleri tamamlandı mı? Aslında tamamlandı arkadaşlar. Zaten ekibimizde ulaşıyor birçok kişiye. Birkaç kişiye ulaşmışlar kazananlara. Ama kazananlara birkaç kişiye ulaşamamışlar. O yüzden onlara ulaşıyorlar. Ben buradan malzemeleri gönderdim Türkiye'ye. Onlar çıkanlara zaten gönderecekler. Bunu da buradan söylemek istedim. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Demişsiniz ki ya o kadar ev turu yapıyorsunuz, modern şeylerden bahsediyorsunuz, modern mutfak seviyorsunuz. Sizin mutfaklarınız çok koyu. Arkadaşlar terzi kendi söküğünü dikemez diye bir laf vardı. Bizdeki de bu. Normalde biz bu evi aldığımızda aslında aldığımız gibi bu ev. Biz evin içine hiçbir şey değiştirmedik. Çünkü aslında aldığımız zaman eski ev sahibi aslında yeni yaptırmış mutfaklarını. Ama tabii benim tabii ki de çok tercihim değil kahverengi. Ama şu anda yeni yapılmış. Ne gerek var dedim masrafa. Ve yapmadık. Aradan bayağı birkaç sene geçti. Yaklaşık biz bu evde kaç senedir oturuyoruz? 3 falan herhalde. Yok 3 geçti. 5 oldu. 5 oldu mu? Gerçi tabii İtalya 2,5 yaşında. Tabii 5 sene oldu. Biz de yavaş yavaş kendi evimizin içini değiştireceğiz. Belki bununla da alakalı videoda çekeriz. Buranın başını yemeye başladık. Hiç video çekeceğiz diye beni tadilata sokma. Hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Memnunuz. Gayet güzel. Evet biraz koyu olabilir mutfağın rengi. Ama yepyeni fıstık gibi ağaç. Boşu boşuna bunları söküp atmaya yazık günah. Gayet iyi. Işık açtığın zaman koyulup gidiyor. Hiç problem yok. Ya tabii ki de şeyim yok yani hani evet mutfağımla keyif halindeyim. Öyle sürekli zaten masrafa gerek yok. İyiyse neden masrafa sokayım? Yarın bir gün kırılır, dökülür. Yaparız. Demek bir de... ki kıracak, dökecek. Ben böyle falan vuracağım. Hayır bir şey söyleyeyim. Kırıldı bu Sen ya. Sen şimdi YouTube'u bir dakika ben burada çok büyük bir şey hissettim. YouTube'u bahane ederek Buğra'cığım evde tadilat yapmamız lazım, YouTube'a çekim yapmamız lazım diye bahane ederek bana tadilata mı sokacaksın beni? Yok yapmam öyle şeyler. Tamam okey iyi. Dermişim. Hadi başla acıktık hadi bakalım. Evet şimdi başlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz elimdeki burada butternut squash diye geçiyor. Aslında çevresine baktığımda biraz böyle bal kabağı, bizim bal kabağının aynısıymış. Ama farklı konumda. Zaten böyle kabaklar da satılıyor. Bizim Bodrum'da falan bu kabakları satıyorlar biliyorsunuz. Şekil yapıyorlar, lamba yapıyorlar. Bu kabak var. Bir de bitter çikolata var. Siz bunu istediğiniz kare çikolata da yapabilirsiniz ya da istediğiniz bir çikolatayı, eriyecek olan bir çikolatayı kullanabilirsiniz. Ve bir tane
tane kelepçe kek kalıbım var. Hindistan cevizi yağım var. Bir de kakao tozum var. Yani toplam ana malzememiz bu. Burada suyum kaynıyor. Çünkü önce kabakları doğrayacağım minik minik. Sonra onları burada haşlayacağım. Sonra diğer işlemlere devam edeceğim. O yüzden şimdi kabağımı soyuyorum. Bu arada geçen videoda yazmışsınız birkaç kişi, Ceyda Hanım hamile misiniz? Değilim arkadaşlar. Bazen videoda ben de izlerken ya ben nasıl bu kadar böyle şey çıkmışım diye kendime de şaşırıyorum. Bazen işte hasta oluyorum ya da bir o an vücudum şiş oluyor. Ama değilim, şimdi bir de elbise giydim ya, kesin %100 sorarlar diye yazdım ama bakın yok, değilim. Sıfır. Buracığım, bu birazcık sert bir kabak. Belki eyvah. senden destek alabilirim bunun için. Ben belli nasıl yapılacak ki? Çok değişik şekil. Ben onu kesin elimi keserim onu yaparken. Biraz zor soyuluyor. Ben onu hiç soyamam Ceyda. Ben kesin elimi keserim. Böyle kolay haşlansın diye ufak ufak doğrayın. Daha hızlı haşlanıyor. Daha kolay haşlanıyor. Bir tane kabak yeterli oluyor. Yani Buray'ı biliyorsunuz videolardan, tatlıya ne kadar düşkün, ne kadar seviyor. O bayıldı. Özelliğime bak. Tatlıya ne kadar düşkün. Sence bunu ben... Evet. Başladı. Mutfağı kırmaya başladı. Acaba bir YouTube mutfak tadilat videosu önümüzdeki hafta geliyor mu? Böyle içini görüyorsunuz. Suyum kaynadı, sonra tekrar soyduktan sonra biraz daha açacağım. Şimdi kabağı parçalıyorum. Biraz zor. Baksana ben bunu nasıl yapacağım böyle? Çok sert dışı. Normalde marketlerde bunun soyulmuş, böyle küp küp kesilmiş hali var. Ama ben o şekilde sevmiyorum. Çünkü ne zaman kesildi, kim kesti, nerede kesildi. Ya tabii ki sonuçta onu da alsanız yıkıyorsunuz. Ama yine de taze taze kendi kabuğunun içinden kesmek en iyisi. Tüm kabakları soydum böyle. Suya koyuyorum. Gösterebilirsin. Yıkıyorum. Sonra daha önceden suyumu kaynattım. Suyun içine hiçbir şey koymuyorsunuz. Hani şekerli, tuzlu. Bu şekilde haşlanacak. Haşlıyorsunuz. Çatalla kontrol edebilirsiniz. Yumuşadıktan sonra onları alacağız. Daha sonra da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz ve yapım aşamasını göstereceğim. Kabaklarım haşlandı, suyunu süzdüm. Önce şu aşamayı hazırlayayım. Sonra çikolatasını hazırlayacağım. Bir tane yağlı kağıt ve kek kalıbı. Böyle hazırlıyorsunuz kek kalıbınızı. İçine yağlı kağıt, ufak bir kek kalıbı. Evet, şimdi normal şartlarda çikolatayı, bu bitter çikolata. Ben bunları tercih ediyorum bu şekilde. Bunları kurabiyeleri kullanabiliyorsunuz. Keklerin içine de normalde benmari usulü eritiliyor buharda. Ama ben daha hızlı bir yöntemle eritiyorum. Daha kolay oluyor. Çocuk olduktan sonra daha hızlı ve pratik durumlara geçiş sağladık. Ben bunu mikrodalgada sadece 2 dakika eriteceğim. Yanmaması için içine çok az, şöyle bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi koyacağım. Hem mikroda yanmamasını engelliyor, hem çikolataya da güzel bir aroma veriyor. Doğal olarak yediğiniz tatlıda da güzel bir aroma oluyor. Bu şekilde yediriyorum. Sonra bunu 2 dakika mikroda bekliyorum. Erisin. Sonra karıştıracağım. Şu an tatlıyı bekliyorsun değil mi? Yani evet, tadı çok güzel gerçekten ama kabak falan. Ama sağlıklı. Sağlıklı, evet, doğru. Çok iyi. Yani şimdi demeyin arkadaşlar, ay ufak sağlıklı şeylerden hep bahsediyorum. Benim bu genelde kendi yaşantımdan dolayı ben böyle tercih ediyorum ama tabii ki de sağlıksız yediğim şeyler de var. İlla her şeyimde yediğim 4 sağlıklı geçmiyor benim de. Ama olabildiğince sağlıklı şeyler denemeye çalışıyorum. Şimdi bu şekilde oldu, ısındılar. Böyle karıştırdığımda, bakın karıştırıyorum. Evet, çikolatam eridi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane böyle robota ihtiyacınız var. El blender de olabilir bu arada. Hiç sorun değil. Süzdüğüm kabakları içine döküyorum. Erittiğim çikolatayı da üstüne döküyoruz arkadaşlar. Tamam.
Tabağı haşladım. Çikolatalarımı erittim. İçine döktüm. Kapatıyoruz ve başlıyoruz. Aslında böyle milkshake yapar gibi ve hazır. Bitti bu kadar mı? Evet. Milkshake tadında oldu. Daha sonra kek kalıbımıza bu şekilde döküyoruz. Bunu yaptıktan sonra buzdolabınızda bir yaklaşık 6 saat, 7 saat beklemesi gerekiyor. Dilerseniz bir gün boyunca da bekletebilirsiniz. Ondan sonra kıvamı güzel oluyor. Ama 6 saat, 7 saatten önce kesinlikle kek kalıbını açmayın. Böyle dağılır. Onun biraz böyle hafif donup bütünleşmesi lazım çikolatayla ve kabakla. O yüzden isterseniz dilerseniz yapıp geceden ertesi güne de çıkartabilirsiniz. Şimdi 5 saat sonra görüşürüz, 6 saat sonra. Evet, kek geliyor. Biz de ailecek deneyeceğiz. Talyemiz de deneyecek. Şimdi getiriyorum kekin bitmiş halini. Üstüne birazcık kakao dökeceğiz. Siz dilerseniz meyveler koyabilirsiniz. Benim gibi sadece kakao da yapabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Talya, burada kim var? Kim var burada? Daddy, mommy, Anne, baba. anne baba. Bir de Ve kim var? hazır. Bu şekilde oluyor. Üstüne böyle Dur. Bak, elini soktu direkt. kakao koyuyoruz. Böyle bir süzgece. Üstüne bu şekilde. Biber, Kakao anneciğim. kaka. Çocuk bibere taktı kafayı. Çocuğa bir biber yedirdin, unutamıyor. Evet, biber aşağı, biber yukarı. Üstüne böyle meyveler koyabilirsiniz ya da böyle çilekleri birazcık kaynatıp hafif böyle reçel değil de yine böyle marmelat kısmına getirip üstüne böyle soğutup dökebilirsiniz. Portakalı aynı şekilde yapabilirsiniz ya da taze meyveler de Neden koyabilirsiniz. öyle yapmadık o zaman? Bunları söyledin. Kaka anne, kaka. Kakao. Kakao. Kaka, O. kaka, Kakao. kaka. Çikolata. Çok hadi. Evet. Şimdi hazır, mis gibi oldu. Keseceğim. Ve şimdi babayla Taço Hanım yiyecek değil mi? Böyle çok güzel oluyor. Ben yiyeceğim kaka. Şöyle birazcık da böyle chocolate mousse gibi de oluyor. Evet. Önce Taço Hanım. Güzel mi? Koy anne. Koy anne, tamam. Şimdi Buğracığım. Ve ben. Çok güzel. Çok güzel. Bunu denemelisiniz arkadaşlar. Lütfen. Mesela Ceyda'nın şöyle bir özelliği var. Ben genelde Ceyda'yı son dakika ararım, işte arkadaşlarım gelecek derim. Ne olur fazla uğraşma, fazla bir şey yapma derim. 7-8 parça yemek çıkartır böyle çok kısa sürede. Bence senin ayrı bir kanalda bensiz Ceyda'nın tarifleri. Ceyda'nın pratik tarifleri diye, çünkü elin de hızlı. Bak 10 numara olmuş. Hiç alakasız şeylerden. Daha önceden de yedim yani, ilk defa yemiyorum bunu ama alakasız malzemelerden 10 numara sağlıklı bir şey. Gerçekten şunu gidip burada Türkiye'de bir pastaneye koysam, babacığım. biraz böyle farklı pastanelere koysam, yemin ediyorum satış rekoru kırar. Anneciğim ya. Teşekkür ederim. Thank you mommy. Kabak, çikolata eritip içine atın. Bız 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 bız. Dökün kek kalıbına. Bekletin buzdolabında bir gün ya da 7 saat. Mama. Sen de ye kızım. Ondan sonra üstüne de kakao serpin, yiyin arkadaşlar. Mis gibi. Talya, iyi bayramlar der misin? İyi var. Bir der misin oraya iyi bayramlar diye? Bakarak söyle. Söyledi. Söylemedi tam. İyi bayramlar. Söyle. Lütfen oraya bir iyi bayramlar der misin? Birazcık Taço'ya da geçti benden dolayı hastalık. O da bugün başladı birazcık burnu akmaya, öksürmeye. Eğer bunu denerseniz, bu pastamı yorumlara yazın. Merak ediyorum. Sevecek misiniz? Deneyenler sevecek mi? Merak ediyorum gerçekten. O zaman bu videomuz bu şekilde bayram tadında olsun dedik. Bayram için bir tatlı. Hepinize iyi bayramlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bu arada yorumlara ben cevap veriyorum. Benim adıma kimse cevap vermiyor. Ceyda'nın ekibi belki de bize yazıyordur diye düşünüyorsunuzdur. Hayır arkadaşlar, hepinizin yorumlarına ben kendim bizzat cevap veriyorum. Hoşuma da gidiyor. Şimdiden hepinizi kocaman öpüyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Görüşmek üzere.